Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Modelim Selanik modeli. Şöyle göstereyim. Bakın. Arka yüzü de bu şekilde. Atkı, bere, yelek, hırka, bebek battaniyesinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. İpim az kalın bir ip. İhraç fazlası. Şöyle ebrulu bir ip. Şişlerim 4,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şişlerimi şöyle 2 tane tutarak ilmeklerimi çıkardım. Yani 2 şiş üzerine ilmeklerimi çıkardım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları olması gerekiyor. Her model 2 ilmekten oluşacak. Yani çift sayıda olacak. Şişimde 12 ilmeğim var. 12 ilmekle modelimi kuracağım. Şimdi şişimin bir tanesini çıkaracağım. Alttakini tuttum, üsttekini şöyle yavaşça çekerek çıkardım. Altın çok çekmemesi için bu şekilde başladım. Çünkü model Selanik modeli açılma yapar. Alt kısmı da çok çekerse çirkin durur. Örgümün arka yüzündeyim. Bir sıra zemin hazırlamak için bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modele dahil değil. Şöyle ön yüzüne geçmek için bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Modelimiz hep aynı tekrarından oluşacak. Ön yüzünde, arka yüzünde aynı şekilde yapacağız. Sadece 11 ve 12. sırada farklı. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Bakın sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir sonrakini düz öreceğim ama alt boşluktan. Bakın şişimdeki ilmekten değil, bir alt boşluktan girerek düz ördüm ve sol şişimdekini bıraktım. Bir ters ilmek, bir düz ilmek alt boşluktan. Girdim, düz ördüm ve sol şişimdekini bıraktım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir ters, bir düz. Düzleri şişteki ilmekten değil, bir alt boşluktan. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Yine aynı işlemleri yapacağım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Bakın ters olan ilmeğimi ters ördüm. Düz ilmeğe gelince şişteki ilmekten değil bir alt boşluktan girerek düz ördüm ve sol şişimdeki ilmeğimi bıraktım. Bir ters, bir düz. Düzler alt boşluktan örüyoruz. Onu her seferinde söylemeyeceğim ama atlamayın siz bunu. Evet, son ilmeğim de düz. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. 2 sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğim ters ördüm. Bir sonraki ilmeğimi yine bir alt boşluktan düz ördüm. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 10 sırayı bu şekilde tamamlayalım. Tersleri ters, düzleri bir alt boşluktan. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra yine tersleri ters, düzü bir alt boşluktan örerek devam ediyorum.
5. sıra ön yüzündeyim. Yine aynı işlemleri yaparak devam ediyorum. 10 sırayı tamamlayacağım. 5, 6, 7, 8 ve 9, 10 sırayı tamamladıktan sonra gelelim. 10 sırayı tamamladım şöyle. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 12. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız. Bundan sonraki de yine bu 12 sıranın tekrarından oluşacak. Ama ters ve düzlerin yerini değiştireceğiz. İsterseniz ikinci modelin kurulumunda birinci sırayı beraber yapalım. Şimdi burada ters ilmekle başlamıştık. Üste düz ilmekle başlayacağız. Modeli tekrar kuruyorum ya, sadece birinci sırayı yani beraber kuralım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Bakın altta ters olan ilmeklerim var. Bunu düz başlayacağım. Düzde ne yapıyorduk? Şişteki ilmekten değil, bir alt boşluktan girerek ördüm ve sol şişimdekini bıraktım. Daha sonra bir ters, düz olan ilmeğimi ters ördüm. İkinci modelde. Ters olan ilmeğimi düz ördüm. Bir alt boşluktan bir ters ilmek ördüm. Şu düz olanın devamını ters ördüm. Yani düzleri ters yaptım. Tersleri de düz yaptık ikinci model kurulumunda. Evet, son ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. İlmeklerin yerini kaydırarak ikinci modeli kurduk. Yani bakın burada tersle başlamıştım. İkinci modelde düzle başladım. Model böyle devam edecek. Bu modelde 2 sıra 1 sıra oluyor. Alt boşluktan aldığımız için bakın şöyle. Diğer parçamı da burada da 4 defa kurmuştum modeli. Aralarda ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 2 sırayı da o şekilde yaptık. Böyle bir bağlama gibi düşünün bunu. Yoksa model çok esniyor bu Selanik örgüde. Bunda olmayacak o esneme. Evet, model böyle devam ediyor arkadaşlar. İsterseniz atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında ve bebek battaniyesinde. Esneme yapmayacak güzel, kabarık, pufuduk olan bir model. Bu parçam 40 ilmekten başladım. Şöyle atkı için ipiniz kalınsa yeterli olur. Eğer ipiniz ince ise ilmek sayısını artırmanız gerekiyor. Yani bu 40 ise bunu 50'de yapabilirsiniz ipiniz ince ise. Ona göre ayarlayacaksınız. Evet, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.